Geçtiğimiz pazar benim 53. yaş günümdü. Özel bir kutlama yapmadım çünkü doğum günümden 5 hafta önce annemi kaybettik. Bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum. Zaten hiçbir şey olmamış gibi kaldığım yerden devam edemezdim. Biliyorum çok uzun bir zaman oldu görüşmeyeli. O yüzden hikayeyi biraz geri saymak istiyorum. Ağustos'a dönmek. Zira Ağustos'un 15'inden sonra hava sıcaklıkları biraz daha mevsim normallerine inmişti. Bir taraftan da biz Bodrum'da yaşayanlar için en önemli şey sonbaharın geliyor olmasıydı. Çünkü galiba en çok sonbaharı özlüyoruz. Odun almak, soba borularını değiştirmek falan gibi planlarım vardı. Bir taraftan işte tatilciler gidiyor. Yani böyle tatlı bir trafik dönmeye başlamıştı burada. Bir heyecan dönmeye başlamıştı. Benim de ayrı bir heyecanım vardı. Zira kanalın yeni videolarını hazırlıyordum. Daha doğrusu yaz videolarını çekmiş, YouTube'a koymuştum. Onların kapak resimleri, altyazıları, açıklama metinleri her şey hazırdı. Siz ilk videoyu Eylül'de izleyecektiniz. Ben de tam konsantre bir şekilde yeni içeriklere odaklanabilecektim. Ama hayat sizin o mükemmel planlarınızla pek ilgilenmiyor. Mesela sosyal medyada her şey normal gözükse de, her şey olması gerektiği gibi işte neşeli, mutlu, renkli gözükse de perde arkasında bir çeşit fırtınalar kopabiliyor. Ki ben de herhalde bir 2,5-3 aydır böyle bir fırtınanın içindeydim. Birkaç kere kamera karşısına geçtim ama yaşadıklarımı anlatmaya pek de hazır değilmişim. Beceremedim. Şimdi hazır mıyım onu da bilmiyorum. Ama eğer siz bu videoyu izliyorsanız başarabilmişim demektir. Öyle denilebilir. Yani en azından kendimi en güvende hissettiğim alandayım. Evimdeyim. Ve üzerinden de biraz zaman geçti. Bizim için her şey 29 Ağustos'ta gelen o mesajla değişti. Annemin kaldığı kurumdan işte PEG sızıntısı dolayısıyla müdahale edilecek, işte haberiniz olsun gibisinden bir mesaj gelmişti. Aynı zamanda galiba 2 kere istifra etmiş annem. Dolayısıyla kurum doktoru bir endoskopi de yapalım demiş. Tabii bu durumda işte kan tahlilleri falan yapılıyor. Ama ben soğukkanlılıkla karşıladım çünkü mesela PEG dediğiniz şey annemin karından beslenmesine yarayan bir aparat. Ve zaman zaman bu aparat sızıntı yapıyor. Zaten 6 ayda bir değişmesi gerekiyor. İşte 15 dakikalık küçük bir müdahaleyle bunlar düzeltilebiliyor. Dolayısıyla endoskopiymiş falan filan bunlar da beni çok şey yapmadı. Hani korkutmadı ilk başta. Sadece tahlillerde kanında enfeksiyon olduğuna dair bir bulgu ortaya atıldı. Dolayısıyla hani doktor bu bir zatürre başlangıcı olabilir dedi ki orada biraz endişelenmeye başladık. Ayın 31'iydi. Bu sefer annemin hastaneye sevk edildiğine dair bir mesaj aldım. Ama bu normal bir sevk değilmiş meğerse. Akşamüstü kardeşim aradı. Abi dedi, annemin durumu iyi değil. Sabah ilk uçakta İstanbul'a gittim ben de. Çünkü bir gün böyle bir telefon geleceğini biliyorsun. Ama yine de hazırlıksız yakalanıyorsun. Yani kafanda bir sürü senaryoyla, ki en kötüsünü düşünerek zaten İstanbul'a gittim. Hastanede de gördük annemi. Yine böyle neşeliydi, hareketliydi. Böyle tuttu bizi, öptü falan filan. Akşam yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiğine dair bir telefon geldi bu sefer. Ve gerçekten yüreğimiz ağzımızda bir süreç başladı. Ama unutamadığım yine bir gün sonra, büyük ihtimal gece yarısına yakın bir saatte hastaneden telefon geldi. İşte orada gene bir hop oturup hop kalkıyorsunuz. Merak etmeyin, korkulacak bir şey yok. Bazı belgelerin imzalanması gerek. Eğer hastaneye gelirseniz şu anda servis sakin. Hem de annenizi görürsünüz bu koşulda.
Sizi bekliyoruz diye aradılar. Ama tabii inanmıyor insan. Apar topar hastaneye koştuk. Böyle labirent gibi koridorların arasından, işte bembeyaz ışıkların altından, o genzi yakan hastane kokusunun içinden geçip birkaç tane de böyle şifreli kapıyı aşarak yoğun bakımın önünde buldum kendimi. İşte böyle giydiriyorlar seni falan filan. Kapı açıldı. Orada başka bir aile. Yani monitörler, dijital sesler, kablolar, hortumlar, serumlar ve hani 9 hasta vardı annemin kaldığı ünitede. Kimin kim olduğunu anlayamıyorsun bile. Görevlinin refakatinde 7 numaralı yatağın başına geldim. Ve bir anda kendim böyle 7-8 yaşlarında çaresiz bir çocuk gibi hissettim. Yani ona dokunabilir miydim, konuşabilir miyim? Paralize oldum. Zamanla alışıyor aslında insan. Yani bir noktadan sonra yoğun bakım, ikinci eviniz falan gibi bir yere dönüşüyor. Yani yoğun bakım ne tam ölüm ne tam yaşam. Arada bir yer bence. Bir bekleme odası gibi, araf gibi bir yer. Zaman algını da yitiriyorsun. Yani o annem için hazırlanan belgeyi belki 2 dakika sonra getirdi asistan ama sanki böyle saatler geçmiş gibi falan hissettim. Belki bu yüzden o zaman da kaybolmamak, nerede olduğumun farkında olmak için bir çetele tuttum. 44 gün. Meğer annem için bir geri sayımmış. Bu süreçte doktorlar ise hep umutlu konuştu. Yani bu enfeksiyonu yeneceğiz, merak etmeyin, umudunuzu yitirmeyin, biz burada ne mucizeler gördük gibisinden şeyler söylüyorlardı. Ama ben annemin gözündeki ışığın her gün, her gittiğim gün biraz daha solduğunu izleyebiliyordum. Yani yalana gerek yok, annem bir mucize yaratamayacaktı. Güzel, komik, çok tatlı bir kadındı annem. Esprili kıvrak zekasını ve el becerilerini ondan almışımdır. Hatta hayal kurma gücünü de. Bazen annemin bu hastalığa yakalanmasını hayallerini hiç yaşayamamış olmasına bağlıyorum. Çünkü otoriter bir annenin gözünün önünde ve sonra otoriter bir kayınvalidenin radarında yaşaması hiç kolay değildi. Bir de tabii sürekli böyle yaparız ederiz bakarız diyen babam da annemin hevesini az kursanlı bırakmamıştır diye düşünüyorum. İşte belki de bu nedenle işte bir yerden sonra annem işte paket paket sigara içer, bolca ilaç kullanır hale geldi ki bir insanın kimyasını değiştirecek şeyler bunlar. Ve sanıyorum bütün bu süreçte de annem her hayal kırıklığında, her yapmak istediği şeyin önüne bir duvar örüldüğünde bir ışığını kapattı. Yani bugüne kadar bu ışıkları kapata kapata geldi ve küçük bir kozanın içine hapsetti kendini. Biz resmi olarak 7 diyoruz ama büyük ihtimalle kabaca 9 yıldır annem Alzheimer'la mücadele ediyor. Bu nedenle onu 2 kere kaybettik diye düşünüyorum ben. Alzheimer sadece böyle yaşlılıkla, unutkanlıkla falan açıklanabilecek bir şey değil. Zira anneme teşhis konulduğunda sadece 67 yaşındaydı. Yani çok gençti. Fakat geriye dönüp baktığımda o kadar net sinyaller vermiş ki bunları görememişiz, okuyamamışız. Annemdeki tecrübelere dayanarak şunu söyleyebilirim ki eğer bir yakınınızın alışveriş davranışlarında değişiklikler fark ediyorsanız dikkat etmenizde fayda var. Çünkü stokçuluk bu hastalığın önemli işaretlerinden biri. Yani mesela Mehmet banyosunda aynı marka şampuanlardan bir sürü bulunca pek anlam verememişti. Ya da Hülya buzdolabında paket paket işte doğranmış soğanlar bulduğunda bunu bir garipsemişti. Hatta babam da bir kere şuna çıkışmıştı. Ya neredeyse 1 senelik baharatı dolaba doldurmuş gibisinden. Anneme sorduğumuzda da o kadar mantıklı cevaplar veriyordu ki yani hemen ikna olmayı seçiyorduk. Ya ben zaten yemek yapıyorum, salata yapıyorum, bilmem ne kullanıyorum bunları. Niye bu kadar sorguluyorsunuz falan filan diye. Yani zaten kim annesine babasına işte bir yakınına böyle bir hastalığı yakıştırabilir ki? Hemen annemin söylediğini o yüzden kabul etmiştik. Meğer bu aslında yaklaşan fırtınanın da ayak sesleriymiş. O zaman dediğim gibi fark edemedik. Ve tabii tekrar eden sorular ki bu aşama çok da fark edilmeyecek gibi değil aslında. Çünkü hasta aynı soruyu birkaç dakika sonra tekrar soruyor. Ki ben çıkışırdım anneme. Ya anne beni dinlemiyor musun? Az evvel yanıtladım ya. Şaka mı yapıyorsun falan filan diye böyle çıkışırdım. Annem de işte
Kedinin maması ile ilgili bir şey düşünüyordum, dalmışım falan filan diye cevap veriyordu ki ona da ikna oluyordum. Şimdi o çıkışmalarıma dönüp baktığımda kızıyorum kendi kendime. Eğer yakınızda bu tip işte anlamsız davranışlar, inatlar, tekrarlanan sorular falan gibi şeyler varsa kızmadan önce birkaç kere düşünün derim. Yani bunu basitçe ilgi çekmek için yapıyor, sahne alıyor işte falan diye geçiştirmeyin. Çünkü gerçekten ciddi, önemli işaretler bunlar. En azından sizin ona davranışlarınızın nasıl değiştiğini fark edin. Bunu okumayı da öğrenmek gerekiyor. Ben ilk şeyde fark etmiştim. Sürekli arayan annem telefon aramalarını kesmişti. Ve bir gün ona uğrayıp şey demiştim. Ya Gülgez Hanım, küs müyüz? Hiç aramıyorsunuz artık falan filan dedim de o telefonunu gösterip ya ben artık bunu karıştırıyorum, sizin numaranızı bulamıyorum demişti. İşte o zaman bütün bu işaretleri birleştirdiğimiz bir an olmuştu. İlk adımı da babam attı ve hani annemi hemen İstanbul'a aldı. Dedi ki bir çift gözün üzerinde olması lazım. Zaten bu tekrarlanan sorulardan sonra doktora gittiğinde işte Alzheimer teşhisi kondu anneme. Sonra zaten yavaş yavaş diğer evrelere geçiliyor ki annem tehlikeli unutkanlıklar diyebileceğim bir evreye geçmişti. Bir gün işte çay demlemek üzere kettle'a su koyuyor ve onu da gaz ocağının üstüne altında yakmıştı mesela. Kettle eridi. Bir kere de babam yakalıyor. Ekmek kızartma makinesinin içine sallama çay atmış. Ve tabii başka ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durum da var. Ki sık sık bunları haberlerde falan duyuyoruz. Evden çıkıp gitmeleri ve kaybolmaları. Nitekim annem de bir akşam gecenin bir vakti kapıyı açıp dışarı çıkmıştı. Allah'tan apartman dışına çıkmadı. Yoksa hani kaybolması, başına bir şey gelmesi işten bile değildi. Bir noktadan sonra kapı üzerinde anahtar falan bırakmamak gerekiyor. Zaten hastalık ilerledikçe evdeki düzeni de biraz dönüştürmek, değiştirmek şart. Mesela işte gaz ocağının yerine elektrikli ocak koymak gibi, kesici delici aletlerin böyle kapalı bir çekmecenin içinde muhafaza etmek gibi şeyler. Ya da sağa sola böyle hatırlatma notları koymak, aradığı şeyi kolayca bulabilmesi için gibi uzatılabilecek bir liste bu. Evde bu tip değişikliklere gidilmesi bence hastanın güvenli bir ortamda yaşaması için çok önemli. Bu süreçte en zorlanacağınız şey hastanız hakkında bir karar almak zorunda olmak. Mesela bakım ev fikri bile hasta yakınları arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Bizim toplumumuzda işte anne babayı, büyükleri bir bakım evine yatırmak farklı algılanabiliyor. Yoksa annenizi bakım evine mi kapatacaksınız gibi bir şaşkınlık, hatta mahalle baskısı diyebileceğim bir şey oluşuyor. Ama Alzheimer hastası üzerinde bir değil, iki çift gözün olması gereken bir aşamaya geliniyor. Biz de o evreye gelene kadar anneme evde bakabileceğimizi düşünmüştük. Dolayısıyla bu işi böyle yatılı bakıcılarla, yardımcılarla çözme yoluna gittik. Fakat çoğu psikolojimiz bozuldu diyerek çok çabuk ayrıldılar. Hatta bir kısmı kaçtı bile. Ki Alzheimer öyle bir hastalık. Yani hastadan çok hasta yakınlarını etkileyen bir hastalık. Çünkü bazen hasta beklenmedik derecede ajite olabiliyor. Yani öfke krizleri, alınganlıklar, güvensizlikler insanı pes ettiriyor. Keza ben de bir hasta yakını olarak canımızın çok sıkıldığı, yani ne yapacağız dediğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlar yaşamadık değil. Belki de bu süreçte aldığımız en sağlıklı karar annemin bir bakım evinde profesyonel bakım alması olmuştur. Yani babamın vefatından sonra işte 6 yıl kadar misafir olduğu bakım evinde bence son derece iyi bakıldı. Bence ömrüne de ömür kattılar. Yani en nihayetinde bizim evde sağlayamayacağımız o yetkin hizmeti alabildi annem. Alzheimer önüne geçilebilen bir hastalık değil ne yazık ki. Her ne kadar yavaşlatılabiliyor dense de annemin zihninden bir sürü şey silindi. Yavaş yavaş unutmaya başladı. Bir şeyleri unutuyor. Sonra unuttuğunu hatırlıyor ve buna çok üzülüyor. Bu durumlara da şahit olduğumuz anları oldu. Ne bileyim, sonra zaten sevdiği şarkı sözlerini unuttu. Motor becerilerini unuttu. Yürümeyi unuttu. Konuşmayı unuttu. Yutkunmayı, yemek yemeyi unuttu. Ve en sonunda da nefes almayı. 17 Ekim sabahı saat 9'dur yanlış hatırlamıyorsam. Hastaneden bir telefon geldi. Annemin kalbinin durduğunu ve müdahalenin başladığını haber verdiler. İşte Hülya ile apar topar hastaneye gittik. Yoğun bakım önünde
Beklemeye başladık. Zaten 3-5 dakika sonra kardeşim de geldi. Hep beraber böyle sessiz bir bekleyiş. Sonra bir ara kardeşim hava almaya çıktı. Döndükten sonra da Hülya ile biz birer sigara içeriz falan filan diye yine sessizce bekliyorduk. Yani çok değil, herhalde bir 5 dakika sonra falan kardeşim aradı. Abi annemi kaybettik diye. Çok garip. Yani ben 44 gün boyunca yoğun bakımda onu gördüm. Ama ölüm haberini kardeşimden aldım. Tıpkı abi annemin durumu iyi değil dediği de aradığı gibi. Hani bazen diyorlar ya, bir hasta gitmek için vedalaşmayı bekler. Belki kardeşimle bu vesileyle vedalaştı. Geçtiğimiz pazar benim doğum günümdü. Ve annem artık yok. İşte böylece bütün bu 2,5-3 ayı bu şekilde özetleyebildim sizin için. Annemin sesi olmaya çalıştım. Yasımı paylaşmaya çalıştım. Ama bir taraftan da belki de bir yakınınızdaki değişiklikleri görmenize rehber de olmuştur paylaştıklarım. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Dolayısıyla bu hikayeyi paylaşmadan devam edemezdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Yakınlarınıza çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.